Girişimcilerin zaten genelde %96-97'si başarısız oluyor. Çok nadir %3'ü 4'ü belirli bir seviyeye ulaşabiliyor. Burada yapılabilecek aslında en büyük hata büyük hayal kurmak değil, hayal dünyası içinde yaşamak arkadaşlar. Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayım. Ben Mustafa Namoğlu. Bugün büyük hedefler koymak, doğru hedefler koymaktan bahsedeceğiz. Çok güzel birkaç tane söz var. Sevgili arkadaşım Ali Can'a çok teşekkür ediyorum bu sözler için. Dün akşam beraberken bana aslında bunları söyledi ve böyle bir kısmını daha önce duymuştum ama tekrardan böyle bir uyanma ve aydınlanma yaşadım. Bir tanesi ayı hedefle en kötü vardığın yer yıldızlar olur lafı. Gerçekten çok güzel bir laf. Hani böyle büyük hedefler koyduğunda, ona ulaşmak için çabaladığında belki Ay'a ulaşamazsın ama en kötü yıldızlara varırsın. Yıldızlarda olmak bile aslında müthiş bir şey arkadaşlar. Bir diğer sözde Michelangelo'nun bir lafı. Hayatta asıl büyük sorun hani büyük hedefler koyup onlara ulaşamamak değil, düşük hedefler koyup onlara ulaşmak ve belki potansiyelimizin çok daha altında kalıyor olmak. Çünkü aynı zamanda çaba göstermiş olacaksın ve o süreyi bir şeylere harcayıp o süren geçmiş olacak. Çok samimi söylüyorum, bu videonun amacı böyle gereksiz bir motivasyon, gereksiz bir hype, gereksiz işte hayallerinin peşinden git, büyük hayaller koy, büyük işte düşle, büyük hayaller kendine, büyük hedefler koy gibi değil. Ama aynı zamanda bir hedef ve bir hayal kurarken de nasıl yapsak hani bunu dengeleyebiliriz. Hem büyük hedeflere ulaşma yoluna ilerleyebiliriz hem de potansiyelimizi ıskalamamış oluruzdan biraz bahsetmek istiyorum. Arada çok ince bir nüans var, bunu atlamamanız gerekiyor. Çünkü çok fazla hayal satan, çok fazla sürekli büyük düşün, büyük hayaller kur diyen böyle gereksiz bir cesaret ve motivasyon vermeye çalışan ve bu lafların arkasında işte başka şekilde eğitim, onu bunu satarak para kazanmaya çalışan insanlar var arkadaşlar. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben bizim İKAS'ta e-ticaret altyapısı yeni nesil, dünya üzerindeki teknoloji olarak, ürün olarak en iyilerden bir tane olmasını hedefliyoruz. Açıkçası hedefi Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olmak, işte Decacorn olmak ki Decacorn hani 10 milyar dolar değerleme ve üstündeki şirket demek. Ki bu yeni konuşulmaya başladı işte Trendyol'la, Getir'le vesaire. Bunları böyle ve ben bu Decacorn olmayı 2 sene öncesinden beri aslında söylüyorum. Videolara bakabilirsiniz isterseniz. Böyle hayaller kuruyorum çünkü büyük hayal kurmak için belirli bir geçmiş 10-11-12 senelik bir girişimcilik tecrübem oldu. Yani arkada bir tecrübe var. Küçük hayallerin nasıl olduğunu da gördüm. Ne gibi sıkıntılar yaşadığımı gördüm. Ve içinde bulunduğum sektör, yaptığımız iş, ekibimizin kalitesi, ürünümüzün kalitesi, erişebildiğimiz finansal kaynaklar vesaire vesaire bunların hepsini harmanladığımız zaman arkadaşlar böyle bir işi gerçekten başarmak için gerekli birçok şeye sahibiz. Bununla beraber oraya gideceğimiz yolda aslında en önemli sahip olmamız gereken şey böyle çelik gibi sinirler ve devamlı çok sıkı çalışmak, pratik yapmak. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar, hani zekanın çok bir önemi yok. Hani practice makes perfect diye bir laf var. Gerçekten bir insan ne kadar çok çalışırsa yaptığı işte o kadar iyileşiyor, o kadar kusursuzlaşıyor ve böyle master oluyor gerçek anlamda. Bunu niçin anlattım size? Çünkü bir hayal, tamam büyük bir hedef koyuyorum. Gerçekten dünyadaki bu alandaki en önemli şirketlerden biri olmak. Belki tüm dünya çapında yüz binlerce müşteriye sahip olmak. Ama buraya giden yolda nelere sahip olmam gerektiğini çok iyi biliyorum ve bu hedefi arkadaşlar bir günde istemiyorum. Ben şu an gitmek istediğim bu yolda kendime mesela 10 sene sonraya koydum bu hedefi. 10 sene boyunca gece gündüz çalışmaya razıyım. Ve bunu sürekli kendime hatırlatıyor, tekrar kendime telkin ediyor olmam lazım. Sadece kendime etmem de yetmez. Tabii burada böyle kimi zaman düşüşler, yükselişler, işte moral bozulmaları, çok böyle mutlu olduğun günler olacak. Şimdi de var ve ileride de olacak. Her zaman güllük gülistanlık gitmiyor bu yol ama kendime uzun vadeli o hedefi koydum. Yani yarın istemiyorum bunu. Yarın istersem çünkü yanlış yaparım. O kadar büyük bir hayale yarın ulaşma isteği gerçekçi bir şey değil. O yüzden hedefleri büyük koyalım ama o hedefi bir kere ulaşacak donelere sahip olup olmadığımızı çok iyi sorgulayalım. Yani kendimize o gerçeklikle yüzleştirmemiz kesinlikle gerekiyor. Burada yapılabilecek aslında en büyük hata
büyük hayal kurmak değil, hayal dünyası içinde yaşamak arkadaşlar. Çünkü gerçekçilikten vazgeçmezsen, gerçekleri bilirsen, şu an onlara sahip olmasan bile ileride onları yol haritanda, yani o 10 sene içerisinde gerekli yerlere koyar, adım adım başardıkça o büyük hayale yine gidebilirsin. Tekrar söylüyorum, herkes burada bunu yapamıyor zaten. Bir çok güzel istatistikler var ya, girişimcilerin zaten genelde %96-97'si başarısız oluyor. Çok nadir %3'ü 4'ü belirli bir seviyeye ulaşabiliyor ki ulaştığım seviye aslında o çok büyük şirket seviyesini konuşmuyorum. Bir sonraki seri A dediğimiz yatırım turuna gidebiliyor. Ama bir taraftan da yine şeyi de unutmamak lazım. Ya ben işte büyük hayal kurmak böyle aptallık gibi gelmemesi lazım size. Çok ufak da hayaller kurarsanız o sizin kendi kendinizi böyle köreltmenize de sebep olabiliyor. Çok samimi söylüyorum, spor gibi bu. Hayal kurmakta. Hani uzun süre antrenman yapmazsan körelirsin ya. Gerçekten hayal kurmayı da bıraktığın an beyin bilinçli ve bilinçsiz olarak kendini geliştirmeyi bırakıyor arkadaşlar. O farklı düşünmeyi, ya ben bu hayal nasıl gideceğim diye kendi kendine düşünmeyi bırakıyor arkadaşlar. Çünkü sen ufak bir hayal kurmuşsun ve onunla razı oluyor beyin. Beyin de öyle bir şey. Beyni zorlaman lazım. Yani kendi bilinçaltını, aslında beyin demeyelim, bilinçaltını böyle o büyük hedefe kitlemen, motive etmen lazım ki bilinçaltı kendi başına çalışacak. Yani sen o gün mutlu da olsan, mutsuz da olsan, motive de olsan, demotive de olsan fark etmeyecek onun için. O kendi kendini geliştirmeye devam edecek. Umarım bölüm faydalı olmuştur. Konuyla ilgili sormak istediğiniz tüm soruları lütfen yorumlara yazın. Arada sırada canlı yayın yapmaya çalışacağız. Çok uzun zamandır yapmıyorduk. Discord kanalımıza, sunucumuza da girmeyi unutmayın. Orada da Discord'a exclusive, sadece oraya özel arada sırada sesli işte böyle toplantılar vesaire yapacağız. Elimden geldiğince, naçizane dilim döndüğünce faydalı olabiliyorsam tecrübelerimi paylaşacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.